Esselamu Aleyküm. Ey Müslümanlar, size selam olsun. Bu müminler buluştuğu vakitinde biri ifade eylesin, birisi istifade eylesin. Usuldür bu. Cenab-ı Hakk'ın ismi celalini analım. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Elfü salat, elfü selam ala seyyidina Muhammed, seyyidil evvelin ve ahirin, Habibi Rabbil alemin. Allahümme gavvi da'fek biridak. Hoş geldiniz. Hazır olan cemaatimiz, hoş geldiniz. Gününüz hoş olsun. İmanınız gül olsun. Vücudunuz afiyetli olsun. Giydiğiniz libas iman ve İslam şerefini size giydirsin. Biz büyüklerin yolunu tutmaya gayret ediyoruz. Dinimiz dini İslam'dır. Müslümanız. Şükür Allah'a. Müslüman olduğumuza. Söylerim, meclisimiz nurani bir meclis olsun. Nur yağsın üzerimize. Öyleyse bu sohbetimizi taşlandıralım, taç koyalım meclisimize ve sohbetimize. Onun tacı nedir? Bismillahirrahmanirrahim'dir. 100 defa kıyam etmek isterim de gücümüz, gümanımız, takatımız bir defa kalmaya müsait oluyor. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Kuvvet ver bize ya Rabbi. Küfrü yıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün hazinelerin anahtarıdır. Zahiri ve manevi bize her hazinelerin kapısını açtıran Bismillahirrahmanirrahim'dir. Dünyanın hazineleri nedir? Çöl çöp. Ayıptır mümin olan kimseye kötü dünyanın bir maksadını
ikmal etmek için Bismillahirrahmanirrahim demesi. Çarşıya giden adam efendim gömeç alacak veyahut soğan alacak veyahut sarımsak alacak. Altın verip de soğan alan adamın aklı yoktur. Çünkü bakır olan bir para da o işi görüyor. Bakır senin ne hacetin varsa onu yerine getirir. Eskiden biz küçükken hatırlarız ki efendim işçinin yevmiyesi günlüğü 3 kuruş veya 2 kuruş böyleydi. 2 kuruş yani bakır para. Bu bakır para çarşıya gittiği vakitinde 3 bakır veya 2 bakır veyahut 5 bakırla hacetini görürdü. 5 kuruş derdi. Pazara, çarşıya efendim gidip de altın götüren adam yoktu. Pazara gitti. Yevmi ihtiyacını temin edecek. Cebine altın koyup da gitmezdi. Ne için? Değmezdi. Yani soğan alacak, sarımsak alacak, efendim patates alacak. O kimse o pazara altından gitmez. 2 bakır, 2 kuruş, 3 kuruş veyahut 1 şilin veyahut yarım şilinden işini görür. 3 bakırla işini görür, hacetini bitirir gelirdi. Cebine altın koyup da efendim pazara giden adam yoktu. Yok ne diyecek? Cebine altın koyup da efendim çarşıya, Zenzava çarşısı gündelik yemeyeceğin parası için altın koyup da gitmezdi. Yok. Ne yapacak? Gümüş de götürmezdi. Kıymetli bir şey. Çünkü verdiğine göre kıymetli bir şeyin eline geçsin. 3 kuruş efendim sebze çarşısında
sana yetişir. Cebine altın koyup da oraya gitmez. Altının şerefi var. Altının şerefi olduğunda altını efendim pazarına, belediye çarşısına kimse götürmez. Altını nereye götürür? Kuyumcular çarşısına götürür. Kuyumcular çarşısına giren adam, cevahir alacak adam, bakırdan gitmez oraya. Altından gider. Çünkü cevahir alacak. Bu belediye çarşısı. Mandabuliye derdik biz eskiden buna. Yani her vakit orada köylünün, kentlinin getirdiği eşya var. Efendim sebzeler vardır. Oraya gider, bakır parasıyla idaresini alır gelirdi. Cevahir almak isteyen adam bir merasim için, evlenmek için efendim bir şey alacak kimse kuyumcular çarşısına giderdi. Cebinde de altın ve gümüş para vardı. Mandabuliye derdik biz ona. Yani her vakit açık bulunan, şu an sarımsak satan, gömeçi, efendim hıyar satan, soğan sarımsak satan, gömeç satan, taze fasulye, kuru fasulye, domates satan çarşıdır o. Oraya giden adam altın götürür. Bakır işi görür. Senin talebine göre cebine ya altın koysun veya gümüş koysun veya bakır koysun. Alacağın şeyin karşılığını bilirsin. Çarşıya gidip pazarda altın bozulan adam delidir. Akılsızdır. Onu kuyumcuya götürür da karşılığında alır, bakır alır. Sonra o bakırla çarşıya girer. İnsanoğlu düşünecektir. Dünya bir pazardır. Bir alışveriş yeridir. Dünya. Evet. Dünya deniye. Dünya zibil olan, çöp olan, fışkılık olan bir şeydir. Hiçbir kimse altın koyup da efendim soğan almaya gitmez. Şimdi de insanlar da efendim ne aldıklarını bilirler, ne sattıklarını bilirler, ne ettiklerini ne eylediklerini bilmezler. Ulu orta giderler. Kelp, haşa minel efendim, kasaba gidip de kasaptan et almaz o.
Benim rızkım der, attıkları kemik bana yetişir. Beleştir der o. Kapar kemiği, fırlar gider. Sen kendini kelpin yerine saydırırsan senin kıymetin mi var? Beleş der kelp. Kemik beleş. Attıkları vakti koşar kapar alır gider. İnsanların ne kıymeti var? Aldıklarının ve sattıklarının kıymetini bilmedikten sonra onun alışverişi nedir? Hiçtir. İnsan bir şey kazanmak için uğraşır dünyada. Dünya için insan uğraşmaz. Bütün gücünü, kuvvetini dünyayı toplamak için sarf etmez. Yok. Altını alır bir kimse cevher almak için. Cevher almadıktan sonra altını ne yapacaksın sen? Altın dediğimiz gibi çarşıda soğan sarımsak almak için cebine altın koyup da giden var mı? Yok. Bakır koy gider. İnsan da böyle şimdi. Bugün kalktık. İşimiz nedir? Yapacağımız nedir? Eğleyeceğimiz nedir? Kazanacağımız nedir? Kaybedeceğimiz nedir? Bunu bilmeyen adam yeri nerededir? Yeri hayvanların sırasındadır. Altının kıymetini bilmeyen bir kimsenin sırası çevik arkasında koşturan kelbe dönüşür. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun ki bugüne çıktık. Ne istediğimizi bilmiyoruz. Ne için yaşadığımızı bilmiyoruz. Ne kazanacağımızı bilmiyoruz. Bu insan değildir. Sırası nedir? Dört ayakların sırasıdır. Onun için insan ki mükerremdir. İnsan ki Cenab-ı Allah ona ikram etmiş, bir güzellik vermiş, bir kuvvet ve azamet libası giydirmiş. Beni liyabuduni, bana kulluk etsinler diyerekten. Kulluk libasını giydirsin istiyor. Giysin istiyor bunların. Bunlar kulluk libası giyemez hiçbirisi. Ya dört ayaklarını giydiği libası ister. Yiyelim içelim. Sonra de bir hacet edip bitirelim. Yazıklar olsun. İnsanın şerefini sıfırlandırmak için bütün şeytanın hıncı ve gayreti insana olan kıskançlığındandır.
insanı şeytan kadar kıskanan hiçbir mahluk yoktur. Ne diyor? Benim alacağım rütbeyi onlar giydi. Onlara Rabbim secde et dedi, etmem dedi. Haşa. Adem oğluna giydirdiği şeref elbisesi, hılatı, giydirdiği taç, insanoğlunu yarattı ve başına taş giydirdi Cenab-ı Allah. Kainatın efendisine taş giydirdi ve onun yolunda olanların da hepsinin tacı vardı. Şeytan çatlıyor. Bu taç bana olacaktı. Bana vermedi, Adem'e verdi. Ben de dedi, emretse Allah, emrini tutmam dedi. Haşa. Secde edin Adem'e. Başına şeref tacı giydirdim. Beni temsil ederler. Şeytan dedi, etmem. Etmezsen defol. Huzurumdan defol dedi. Onun için insanın şanı ve şerefi Cenab-ı Hak'tan ikramı, başına giydiği taç Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ne güzel. Taş giydirmek yerine başına başka bir şey giyen kıymeti yoktur. İnsanı taşlandıran Bismillahirrahmanirrahim'dir. İnnehu min Süleyman ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Süleyman'ın kıymeti yok. Bismillahirrahmanirrahim olmasa. Maşallah. Maşallah. Bre Araplar, bre Türkler, bre Hintliler, bırak bu Türk'üm demeyi, nahnel Arap demeyi, nahnu demokrasi demeyi. Bırakın bunu. Allah'ın size giydirdiği taç var. Tevvecekum bir tac. Bismillahirrahmanirrahim. Söyle. Heybetlenesin. Bütün kainat arkana düşsün. Sen gökyüzüne teleskopla bakarsın. O mübarekler bir adımda senin baktığın yere yetişir. Çünkü yeryüzünde halife insandır. Cenab-ı Hakk'ın temsilcileri, enbiyalar sultanıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondaki heybet görünse bütün dünya alt üst olur. Maşallah. Resulü Kibriya Efendimiz'e. Onu da taşlandırdı. İkra bismi rabbikellezî halak. Besmeleyle oku ey Habibim dedi. Şerefin artsın. De ki Bismillahirrahmanirrahim. Bende bir şey yoktu. Rabbim bana bu tacı giydirdi. Secde edesin. Cenab-ı Rabbul İzzet'e secde edesin, diyesin ki bütün mahlukatın içinde bu şeref tacını bize giydiren Mevlamızdır. Kimin hürmetine
huzurunda en sevgili olan Habibim dediği ahir zaman nebisinin server kainat, kainatın efendisi, onun adına olduğunu bilesin. Sana taş getirilsin. Nişan verilsin. Nişanın nedir? Bismillahirrahmanirrahim'dir. Unutma eyyühel Arap. Ötekiler acem zaten. Lisanı bilmeyiz. Bilir. Lakin eyyühel Arap. Ey Araplar ki İslam'ı Cenab-ı Allah İslam peygamberini sizden gönderdi. Onun yolunu takip etmezsiniz. Bırakırsınız. Onun getirdiği gökyüzünden enen şeriatın varravun Ahmediye'yi bırakasınız ve düşesiniz. Demokrasi, pokrasi. Demokrasi ne demek? Bu idare aylakçıların idaresi. Bu idare asıl ismi bu demokrasi dediklerinin asıl ismini söyleyin dünya işitsin. Avantajı pezevenklerindir. Avantajı. Anladın avantajı nedir? Avantajcıların işi bu. O kalabalığın içinde ben de bir şey kapı vereyim. Yok. Bu avantajcılık olan bu demokrasi dediği bela bütün dünyayı alt üst etti. Hiçbir yerde rahat yok. Huzur yoktur. Ne için demokraside besmele yok ki? Besmelesiz demek avantajı demek. Besmele çekse avantaj olmaz. Bismillahirrahmanirrahim diyemez. Avantajı bunlar hepsi. Demokrasi, ne demokrasi? Senin ne işin var be? Biz Kur'an-ı Azimüşşan'ı gönderdik. Senin şerefini izhar için yapacağın yolu, yürüyeceğin yolu sana bildirmek için şeriatımı gönderdim diyor Cenab-ı Allah. Bırakasın da şeytanın zurnasını çalasın. Şeytanın zurnası ne? Demokrasi. Yok. Demokrasi değil. Avantajı. Ey ulema Arap, söylesene bu demokrasi dediği avantajcılıktır. Ne kadar peşine kendi gibi avanak varsa toplayıp avantadan bu dünyayı lüpte yutmak isteyenler içindir. Kıymetleri yoktur. Demokrasi demek avantajcıların idaresi demektir. Avantaja konacak. Arkasında bir sürü bilmem nesi çıplak, bir sürü kendisi gibi iki ayaklı ama aslında dört ayaklı avantajcıların işidir bu. Ey ulema, söylesene be, demokrasi avantajcılıktır. Bu kadar rey kazandık, biz hükümete geçtik. İn yuridûne illâ
en yekûne cebbaran fil ard. İstedikleri yeryüzünde bizden kuvveti olmasın. Bütün insanlar bizim hayvanımız olsun, enselerine binelim, avantajı rejimini yürütelim. Yazıklar olsun Müslüman olanlara ki bu avantajı yolunu tuttular, bütün dünyaya yaydılar. Bütün dünya bugün deli oldu, şaşırttı. Ne için avantajı bir tane değil, 5 tane değil, yığın ile hepsi hücum ediyor. Avantajlılıkla dünyayı luplamaya, lup deyip yutmaya. İşte onun için kavgalar bitmez bunların. Biri ener, biri çıkar. O da avantajı, bu da avantajı. Demokrasi ne demek? Alışın ulemalar. Söyleyin, avantajlıktır. Demokrasi avantajlıların yoludur. Çünkü besmele çekemez üstüne. Çekerse çarpılır. Az bir tarafa gider. Bir tarafı tutmaz olur. Allah'a karşı geldiklerinden ne huzurları kalır, ne rahatları kalır, ne şerefleri kalır. Hepsi avantajı. Demokrasi arkasına şöyle, hepsi avantajıdır. Sen kapmayasın, ben kapayım. Avantaj benim olsun. Seninle de senin 4 ayağın mı var? Sen de çıkan meydana. 2 ayaklısın sen de o da. Fark ettiren nedir? Seni fark ettiren senin şerefindir. Çünkü sen avantaja tenezzül etmezsin. Millet içerisine çıkıp ne dersin ki biz en birincisini idare edeceğiz. Kör edeceksiniz. Ey avantajlılar, yarına yetişmeyesiniz. Ey ihlassız olanlar, akşamı bulmayasınız. Ey besmeleyi terk edenler, olduğunuz yerde yıkılıp kalasınız. Bu şiddet ve hiddet gökyüzündendir. Dinle. Top yapmakla kuvvet bulunmaz. Top yaparsınız, avantajlılık sizde kalsın diye. Yazıklar olsun sizin insanlığınıza ve anlayışlarınıza. Şeytani anlayış bu. Şeytan bir mezhep kuracağım dedi ki, bütün alem eli ağzında kalsın parmağı. Nereden çıktı bu? Eskiden bir sultan vardı, idare ederdi, yetişirdi. Şimdi önüne gelen ben sultanım diyor. Eline gelen avantajların reisi benim diyerekten çıkar. Size bunu yapar, size bunu yapar. Hepsi yalan dolan. Zehir zemberek bir derde düşecekler ki kurtulmalarına imkan yok. Ey insanoğlu ve bilhassa Müslümanlar ve bilhassa Arap Müslümanlar hala bunu anlamadınızsa sizin İslam'ınız nerede be? Müslümanınız nerede? Siz de avantajı. Hangi memleket varsa bu demokrasi arkasına düşen hepsi lopçu. Avantajlı. Farkınız yok. Çünkü işiniz aynı. Yersiniz, sonra büyük ziyaret yeriniz sizin şeydir. 100 numara.
Gidersin 3 defa, 5 defa, 10 defa. Bu sözleri iade etmeyenlerin çıkış yerlerini kapatır. Gazap ederse üstlerine çatlarlar ve yaptıklarının cezasını buradan çekmeye başlarlar. De Bismillahirrahmanirrahim. Korkma, ürkütürsün. Eyle ulema-u Mısır. Min Eciptuhat demokrasi. Eyle şeriatun varraun Ahmediyye. Siz düstur yapasınız. Min atakum hâda salahiyye. İşte o salahiyeti kim verdi? Allah'ın gönderdiği kitap düstur değil mi size? Araplar bilhassa. Her biriniz bir dileğe asılacaktır. Bu şeriata hakaret ettikleri için. Öyle bir hastalık tutacak onları ki bağırdıkları zaman yeri göğü titrecekler, dertlerine derman bulunmayacaktır. Derdinize derman Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ben, sen dünyanın üzerinde Cenab-ı Hakk'ın halifesisin. Söyle, Kur'an-ı Azimüşşan'ı söyle. Kur'an-ı Kerim yetişmedi mi size de destur bulacağım maşallah. Buraya nereden buldun bu desturu? Sen kimsin? Abdesthaneye gidip gelen adam destur yapabilir mi? Gökyüzünden size de destur geldi. Desturu gökyüzünden indi. Böyle avantajlar yok olasınız. Yarına da kalmayasınız. Ortalığı fesat ettiler. Anladık. Avrupa'nın maksadı küfür dünyası. Küfür dünyası İslam geldiğinden beri İslam'a düşmandırlar. Efendimiz'e saygısız ve imansızdırlar. Bunlar yolunu tutarsın sen. Avrupa İslam'ı imha etmek için her şeyi yaptılar. Bizim ahmaklar da zannettiler ki iyi iş yapıyoruz. Biz de onların yoluna gittiniz, rezil oldunuz. El açıyorsunuz. Birbirinizi yiyorsunuz. İslam bunu mu emretti? İslam'da manevi gücü olmasa İslam durur mu? Sizin güvendiğiniz topunuz, tayyareniz bre. Topunuzu, tayyarenizi bir tanesi müminin bir tanesi işaretle aşağı düşürür. Ne zannettiniz siz İslam'ı? Eyyühel Arap. Bırak bu avantajı meslekini. Teessüp ederim ki efendim Mısır'da, Ezher'de bu kadar ulema. Ne söylemezsiniz? Söyle. De ki bu Allah'ın bir zayıf kulu bize hatırlatıyor bunları. Düşünelim ne demiyorsunuz? Ezher uleması. İslam'da düstur yok mu ki bu avantajlar çıkıp düstur yapacak? Ne hakkı var burada onların düstur yapmaya? Her düstur yapan yaptığı düsturun içinde batıyor.
Allah şerlerini başlarına döndürsün. Ehlül İslam'a kuvvet versin. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim ve korkmayalım. Tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Bizi affeyle Allah'ım. Hadi biz acem diyelim. Lisanımız Türkiye'dir veya Paris'idir. Lakin Araplar ki inna enzelna Kur'anen Arabiyyen. Anlamayasınız siz ki bu demokrasi avantajlılık olduğunu anlayamadınız mı? Yazıklar olsun giydiğinize İslam libasına. Ey Rabbimiz bizim hakkımızı onlardan alacak kuvveti gönder ya Rabbi. Pardolsunlar. Görecekleri yolu görmedikleri için kör kalsınlar. Yani kâne fîhâdi âmâ fevve bil âhireti âmâ. Edallu sebîlâ. Bakar da görmeyenler çekecekleri vardır. Diyelim bize Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bizi affeyle. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe. Allah'ım beni zayıf kulumum ya Rabbi. Zayıf kulumum ya Rabbi. Utanıyorum. Yüceliyorum. Rabbime karşı yaptığımızdan kainatın Sultanı Efendimiz'e karşı tutumumuzdan utanıyorum. Ki onun hürmetine biz var olduk. Onun hürmetine bir şey bulup yiyoruz. Ya Rabbi bize tövbeyi nasip eyle. Ya Rabbi Habibinin şefaatine bizi mazhar eyle. Vaktin sahibini gönder. Bu aylakçılardan, bu avantajlardan bizi kurtar ya Rabbi. O avantajlar birbirlerini yesinler, tükensinler. Amin, amin ve selamun aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. Fatiha. Ey kırbaçtır bu. Dinleyenlere ne mutlu. Tuğba limen semi'a ve kal sem'an ve ta'a. Ey Rabbimiz. Tövbe ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. Tövbe ya Seyyidi ya Resulallah. Tübna ve ricana ile. Gönder ya Resulallah bize. İslam Sultanı gönder ya Rabbi. Avantajlardan bizi kurtaracak Sultan gönder ya Rabbi. Nesli pakinden. Fatiha. Ya aybu ala ulema'u ezher. Ya aybu ulema'ı Hind ve Sin ve Arabbel Aşem. Tövbe ya Rabbi, tövbe. Eyyühes sami'un. Ben de dinliyorum. İstiyorum İslam açılsın. Kuvveti zahir olsun. Biz ne toplarından, ne füzelerinden, ne bilmelerinden korkmayız. Yıldırırız. Lakin siz müstahak olduğunuz için bizi bıraktı onların ellerine. Tövbe ya Rabbi, tövbe. Fatiha.